Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda aklımdaki kişi beni nasıl görüyor, kişiliğimi, karakterimi nasıl görüyor ile ilgili bir bakım yapacağız. Gördüğünüz gibi 4 deste var. Birinci deste, ikinci deste, üçüncü deste ve dördüncü deste. İsterseniz renklere göre seçebilirsiniz, isterseniz destelere göre seçebilirsiniz ya da sayılara göre seçebilirsiniz. Daha rahat seçebilmeniz için ekrana tam fotoğrafını getireceğim. Eğer seçtiyseniz birinci desteyle başlıyorum. Hemen bunları kaldırayım. Evet, birinci deste. Aklındaki kişi seni nasıl biri olarak görüyor? Görünüşünü, kişiliğini, duruşunu nasıl biri olarak görüyor? Şimdi buna bakacağız. Bunlar Rumi Tarot bu arada. Neyse, almayayım. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Aklındaki kişi seni nasıl biri olarak görüyor? Hemen destek alalım. Aklındaki kişi seni nasıl biri olarak görüyor? Aklındaki kişi seni nasıl biri olarak görüyor? Hemen başlayalım. Sizin detaylara odaklanan, ince eleyip sık dokuyan biri olduğunuzu düşünüyor. Bir şeye odaklandığınızda onun en ince ayrıntısına kadar araştırıyorsunuz. En derin detaylarına kadar iniyorsunuz. Ve hep bu sayede başarı kazanıyorsunuz. Belki çok uyanık birisiniz. Belki çok analitik birisiniz. Diyor ki o çok detaycı biri. Ve biraz da gizemli. Kendini saklıyor. Ama garip bir şekilde olayların, durumların içindeki ince gizli sırları hemen fark ediyor. Biraz soğuk, uzak biri ama aynı zamanda çok da insanlar tarafından takdir edilen biri. Ya da arkadaş çevresinde sevilen, sayılan biri. Yine çok detaycı ve bu detaycılığı sayesinde sürekli kazanan tarafta oluyor. Çünkü gerçekler ayrıntıda gizlidir bilirsiniz ki ve sizin de bu gerçekleri fark edebildiğiniz için sürekli kazanan olduğunuzu düşünüyor. Yani sizi böyle biri olarak görüyor. Sizin çok cömert biri olduğunuzu düşünüyor. Bu cömertliğinizden dolayı kendinizi savunmasız bir durumda bulabildiğinizi düşünüyor. Hani diyor ki çok fazla insanlara yardım ediyor, insanlarla ilgileniyor, onların dertleriyle dertleniyor ve sonra belki onların kötü enerjisini aldığı için, belki onlarla çok ilgilenmekten kendisiyle ilgilenemediği için depresyona giriyor. Hemen umutsuzluğa düşüyor. Hayatın çok kötü olduğunu düşünmeye başlıyor. Yaşamın çok anlamsız olduğunu düşünmeye başlıyor ve kendini savunmasız, güçsüz, savaşamayacak durumda buluyor. Yani aslında cömert oluşunuz hoşuna gidiyor ama bu cömertliğinizin size zarar verdiğini düşünüyor. Devam edelim. Ama gene de böyle cömert ruhlu ve verici biri olmanızdan dolayı sizi kendine çok yakın hissediyor. Sizi
güvenli alan olarak görüyor. Diyor ki o benim ailemden biri gibi. Ve onun yanında olmak kendimi çok güçlü hissettiriyor ve onu da çok güçlü biri olarak görüyorum. Aslında cömertliğinizi gerçekten güç olarak görüyor bir yerde. İnsanlara cana yakın oluşunuzu, anaç, sevecen biri olabilirsiniz ve bu yönünüzü çok değerli görüyor. Çok fazla vermediğiniz ve kendinizi çok harap etmediğiniz zaman bu yönünüzün gerçekten çok çekici olduğunu düşünüyor. Bakar mısın ne kadar güçlü bir hayvan panter ruhu. Yani kesinlikle güçlü olduğunuzu düşünüyor ve bu gücünüzün sizi parlattığını düşünüyor. Tatlı, sempatik biri olduğunuz için böyle bir güce sahip olduğunuzu düşünüyor. Böyle sevgi dolu birini herkes sever ve o da seviyor belli ki. Ve evet, sizi aileden biri olarak görüyor demiştim. Şimdi gerçekten size karşı çok yakın duygusal bir bağ kurmuş. Sizi çok sevecen, tatlı, uyumlu biri olarak görüyor. Kupaların ikilisi görüyorsunuz. Sizin sevgi ilişkilerinde, bağlanma ilişkilerine çok güçlü bir şekilde bağlandığınızı düşünüyor. İçinizde çok yoğun bir sevgi var ve bu sevginin çok fazla olduğunu düşünüyor. Diyor ki o bir sevdim ya, kendini tamamen kaybediyor ve her şeyiyle seviyor. Böyle diyor. Ve bu aşk ihtimalleri konusunda bazen umutsuzluğa düştüğünüzü düşünüyor. Diyor ki bana güvenmiyor, belki çevresindekilere güvenmiyor ve güvensizlik çalıştırıyor. Ve bu onu çok strese sokuyor. Aslında tam sevilecek biri ama aynı zamanda güvensiz de. Çok ikilemde kalıyor. Mesela bir anda parlıyor, bir anda sen zaten beni sevmiyordun, beni kandırıyordun ya da ben kendim kandırıyorum falan deyip bir anda bambaşka birine dönüşüyor ve içinde bir öfke patlaması oluyor diyor sizin için. Yani sizin hem aşkı istediğinizi hem de aşka güvenmediğinizi söylüyor. Yani diyor ki gerçekten çok uyumlu bir karaktere sahip ama çok da öfkeli ve çok güvensiz. İnanılmaz bir güvensizlik çalıştırıyorsunuz onun gözünde. Ama gene de sizin dengeli, adil, sözüne güvenilir, dürüst biri olduğunuzu düşünüyor ve sizin yanınızda gerçekten huzur buluyor. İnsanlara huzur veren birisiniz. Burada da zaten değnek dörtlüsünde görmüştük huzur veren biri olduğunuzu. O öyle biri ki bir ortamda bulunduğunda oraya keyif veriyor. İnsanlar onun sayesinde mutlu oluyor. Ben de onun sayesinde mutlu oluyorum ve kendimi çok huzurlu, çok keyifli hissediyorum. Çok mutlu hissediyorum. Onun o dengeli, anlayışlı karakteri çok hoşuma gidiyor. Ve çok alımlı, çekici biri olarak görüyorum. Böyle oturaklı, tam böyle sevilesi biri olarak görüyorum onu diyor. Zaten burada da görmüştük. Aynı zamanda sizi güneşi olarak da görüyor, parıltı. Ve burada hem aslan, panter hem de aslan, yani çok gerçekten çok çekici de görüyor sizi. İnanılmaz seksi, çekici, alımlı, zarafetli biri olarak görüyor ve kudretli biri olarak görüyor. Ki adalet kartındaki kişi de çok kudretlidir. O gücünü hissedersiniz. Orada oturuşundaki o gücü hissedersiniz. Burada da o güç var. Yani sizin o güçlü imajınıza gerçekten hayran ve bunu çok keyif verici olarak görüyor. Diyor ki onun hayatımda olması beni çok tatmin ediyor ya da onu düşünüyor olmak beni çok tatmin ediyor. Gerçekten çok karakterli biri. Gerçekten çok çekici biri diyor. Bakar mısınız ne kadar güzel bir kart. Ve ne kadar güzel. Gerçekten. Ve tabii ki de sizin sözünü sakınmayan, fikirlerini ifade etmek konusunda gayet cesur olduğunuzu düşünüyor. Gene de insanlarla aranızı bozmuyorsunuz. Yani mesela çok aykırı bir fikriniz var ama eğer o grupta o fikir savunulmuyorsa tamam diyorsunuz. Ben de size uyum sağlayayım ve kendi fikrimi net bir şekilde söylemeyeyim. Yani ne gerek var? Bu kalemun gibi olmak, ortamda uyum sağlamak daha kolay diyor. Zaten uyumlu bir karakterinizin olduğunu buradaki adalet kartından da anlamıştık ve evet kupa ikilisinden de anlamıştık. Uyumlu, insanların gerçekten seveceği birisiniz. Belli ki çok sevilen birisiniz. Eğer sevilmediğinizi düşünüyorsanız kesinlikle insanların sizi sevdiğini eminim yani. Çünkü uyumlu insanları herkes çok sever. Ve sizi de böyle biri olarak görüyor. Diyor ki o konuşur, eder, sohbet eder. Sohbeti çok tatlıdır. Ama insanları kırmaz, uyumlu davranır. Arkadaş canlısı, sevecen ve anlayışlı biri kesinlikle diyor. Ve
Kimsenin hakkını yemez, insanlarla arasını bozmaz, onlarla anlaşır. Bakın buradakiler full diyor ki o uyumlu biri. Sözlerine dikkat eder. İnsanları yaralamaz, insanlara acı verecek şeyler söylemez. Çünkü söylese bunun karşılığında kendisinin de acı çekeceğinin farkında. Gerçekten ne söyleyeceğini, nerede nasıl davranacağını çok iyi biliyor. Gerçekten çok akıllı, dürüst biri. Ve de çok, bakar mısınız, çok ihtişamlı. Gerçekten. Şunun asaletine bakın. Hem asil hem uyumlu. Gerçekten sizi çok değerli biri olarak görüyor. Sizi gözünde çok kıymetli bir noktaya koymuş. Gerçekten enfes. Müthiş. Evet. Evet, birinci deste açılımım bu kadardı. Umarım açılımdan memnun kalmışsındır. O zaman videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Yorum yaparsan da çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Evet, ikinci deste açılıma hoş geldin. Bakalım aklındaki kişi seni nasıl biri olarak görüyor? Karakterini, duruşunu, verdiğin imajı, yaydığın enerjiyi nasıl biri olarak görüyor? Nasıl görüyor yani? Hemen bakalım. Aklındaki kişi seni nasıl biri olarak görüyor? Aklındaki kişi seni nasıl biri olarak görüyor? Hemen bakalım. Senin bir mücadelede olduğunu ve hayallerini gerçekleştirmek için dönüşüm evresinde olduğunu düşünüyor. Yani diyor ki o mücadele ediyor. Hayatla, yaşamla, insanlarla, imkanlarla mücadele ediyor, savaşıyor. Çok stresli bir ortamda çünkü hayalleri var ve hayallerini gerçekleştirmek için kendini gerçekten çok zorluyor. Çünkü dönüşmeye çalışıyor, görüyorsunuz kelebek ruhu. Dönüşmeye çalışıyor çünkü hayallerini gerçekleştirmek istiyor ve çok mücadele ediyor. Ama mücadele etmeniz onun gözünde çok kıymetli çünkü kendi hayatınızı yaratıyorsunuz. Hayalleriniz için çabalıyorsunuz ve bunu başarabileceğinize de inanıyor belli ki. Hatta belki onunla birlikte olabilmek için bile çabalıyor olabilirsiniz. Çünkü burada da bir ilişki var, görüyorsunuz ki mutluluk vaadi. Belki de onunla birlikte olabilmek için de çok çabalıyor olabilirsiniz. Gene de bunu çok iyi görüyor yani. Çok kötü bir şey değil. Değiştiğinizi ama güçlü bir şekilde daha güçlü birine dönüştüğünüzü düşünüyor. Evet, gene. Kesinlikle bir karar aşamasındasınız, buradaki gibi. Mücadeledesiniz ve bir şeyleri bırakma evresindesiniz. Belki size zarar veren, sizi aşağı çeken, mutluluğunuzun önüne ket vuran konuları bırakma evresindesiniz ve bu konuda çok netsiniz. Verdiğiniz karar size bildiğiniz güçlendiriyor. Bunun için çok çabalıyorsunuz da. Bakın gene karınca çalışkan. Çalışıyorsunuz. Burada da aynı şekilde çalışıyordunuz dönüşmek için. Kendi hayatınızı kurmak için çabaladığınızı, mücadele ettiğinizi düşünüyor. Ve gerçekten bir karar aşamasındasınız. Belki aklınızdaki kişiyi bırakma evresindesiniz. Onu bırakıp başkalarıyla bir işbirliği yapmak istiyorsunuz. Yeni bir hayat, yeni bir yol, yeni bir çevre edinmek ya da yeni bir sevgili edinmek istiyorsunuz. Ama kesinlikle bir şeyleri arkanıza bırakıyorsunuz. Sizin böyle biri olduğunuzu düşünüyor.
Evet. Mücadelenizde kesinlikle kazanan olduğunuzu düşünüyor. Diyor ki o çok mücadele ediyor, bir şeyleri değiştirmek için gerçekten çok çabalıyor ve bunu başarmak üzere. Yani sular altında kalmış, bilinç altında kalmış tüm korkularını, yenilgilerini, tedirginliğini, endişelerini bir şekilde yeniyor, değişiyor, dönüşüyor ve bu sayede gerçek sevgiyi, onu kabul edecek, onu anlayacak, anlayışlı insanlar hayatına çekiyor. Aynı zamanda çok güzel biri, çok çekici, tam sevilecek, böyle sesi çok güzel, görüntüsü çok güzel, insanlara huzur veren biri. Evet, çok derin bir karakteri var, biraz soğuk, biraz mesafeli ama gerçekten çok güzel biri, çok ya da yakışıklı biri. Sizin hakkınızda böyle düşünüyor. Hem hayatta mücadele veriyorsunuz ama aynı zamanda güzelliğinizden, zarafetinizden ve çekiciliğinizden de hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Sizi tam olarak sevilecek biri olarak görüyor. Bakar mısınız? Sizi dünyası olarak görüyor. Şu güzeller güzeli kuşa bakar mısınız, bülbüle? Sesiniz çok güzel olabilir bu arada. Çok derinden, içten böyle insanları etkileyen, tok, kalın ya da melodik bir sesiniz olabilir. Sizin böyle biri olduğunuzu düşünüyor. Gerçekten sizden çok etkilenmiş. Sizi dünyasının merkezine koymuş ve orada olup orayı keyiflendirmenizi, orada şakımanızı istiyor. Ve belki bunu kendinden de saklıyor. Bunu kendi duygularını gizleyerek yapıyor. Diyor ki hani sizi çok değerli biri olarak görüyor. Size odaklanmış ama bunu gizliyor. Bunu siz de farkında bile olmayabilirsiniz bu kadar gizlediği için. Ama sizi kesinlikle çok çok beğeniyor ve çok seviyor bile diyebilirim yani şu an. Ama işte bazen umutsuzluğa düştüğünüzü ve mücadelenizde bir anda durduğunuzu, hemen kendi köşenize, kendi alanınıza çekildiğinizi düşünüyor. O diyor bu kadar mücadele ettikten sonra bir anda umutsuzluğa düşüyor. Hemen her şeyin kötü yönüne bakmaya başlıyor. Kaybeden olduğunu düşünüyor. Ve hemen sessizleşiyor, kendini uzaklaştırıyor. Gidiyor ve onu bir daha göremiyorum. Belki enerjisini hissedemiyorum. Beni mutlu eden, içimi aydınlatan o güzel enerjisini hissedemiyorum kendini böyle kapattığında. Yani bazı zamanlar kendinize olan güveninizi ciddi anlamda kaybettiğinizi o da fark ediyor. Sizin böyle olduğunuzu düşünüyor. Bakın tekrar. Diyor ki o öyle anlar geliyor ki her şey çok iyi giderken bu mücadeleden çok yoruluyor belki. Ve hemen umutsuzluğa düşüyor ve bir anda kendini tamamen kapatıyor. Özgürlüğünüzü kaybettiğinizi, bu yüzden de kendinizi çok kötü hissettiğinizi ve geceleri uyumakta zorluk çektiğinizi düşünüyor. Gerçi bu kadar mücadele eden ve bu kadar ciddi bir arafta kalan biri, bir yön aramak durumunda bırakılmış biri tabii ki de kendini kötü hissedebilir. Bu da doğaldır, hayatın bir getirisidir. Sizin böyle umutsuzluğa düşmeniz ve kendinizi tamamıyla kapatmanız onu üzüyor. Halbuki sizde çok ciddi potansiyel var. Gayet güçlü, kendi ayakları üzerinde durabilecek, bir şeyler başarabilecek gücünüzün olduğunu düşünüyor. Ama işte bu yönünüzü fark edemiyorsunuz. Kendinize çok fazla olumsuz telkinde bulunuyorsunuz belki ve kendinizi her şeyden, yaşamdan, mücadeleden uzaklaştırıyorsunuz. Yani diyor ki mücadele ediyor ama sık sık da depresyona giriyor. Mücadele edip bazen çok ciddi yenilgiye uğradığınızı, kaybeden tarafta olduğunuzu düşünseniz bile sizin günün sonunda kesinlikle kazanan olduğunuzu düşünüyor ve çok kıymetli olduğunuzu, çok bereketli olduğunuzu, çok oturaklı, tutarlı biri olduğunuzu düşünüyor. Diyor ki o bazı şeylere direniyor ama direnmese ve çok rahat bir şekilde kabul etse kesinlikle yavaş ama istikrarlı bir şekilde yarışı kazanacak. 2 ağır kanlı kart. Tılsım toprak ve kaplumbağa toprak. Diyor ki evet yavaş olacak, evet belki biraz uzun sürecek ama eğer o değişimi kabullenirse ve değişime direnmeyi bırakırsa kesinlikle kazanan olacak. Çok bereketlenecek, hayatında ciddi anlamda maddi gelir kazanacak.
çok ciddi anlamda zenginleşecek diye düşünüyor ama bu yavaş olacak. Yani bunun yavaş olacağını kafaya koymuş. Çünkü bu da gerçekten yavaş bir kart, bu da yavaş. İkisi de yavaşlığı temsil ediyor. Demek ki bu mücadeleniz biraz uzun sürecek. Ama sonunda başarı kaçınılmaz. Sizi böyle görüyor. Diyor ki evet, mücadelesi uzun sürüyor ama en sonunda kazanacak. Hem de zaten çok tutkulu biri. Evet, çok acı çekiyor belki ama ondaki bu güzelliği fark ediyorum. Ondaki bu tutkuyu fark ediyorum. Yaşama tutkusunu, başarma tutkusunu. Bunu fark ediyorum diyor. Gerçekten sizin çok hırslı ve güçlü bir karakter olduğunuzu düşünüyor. Ve biraz maddeci olduğunuzu düşünüyor. Çünkü burada pek duygusal kartlar gelmedi açıkçası. Bir tek sevgiyle alakalı bülbül geldi. Ama onun dışında daha çok kendi hayat mücadelenize odaklanmış olabilirsiniz. O da bunun farkında. Sizden çok fazla duygusal bir enerji almıyor. Almasına da pek gerek yok bence. Önemli olan sizin bu mücadeleyi aşmanız. Eğer sizin mücadele ettiğinizi ve hayatta bir şeyle başarmaya çalıştığınızı görüyorsa büyük ihtimalle gerçekten öyle bir dönemden geçiyorsunuzdur. Bu dönemi rahatça atlattığınızda sevmek, sevilmek ve gerçek anlamda bir ilişki yaşamak size çok daha iyi gelir ve sizi çok daha dinlendirir. Sizin böyle biri olduğunuzu düşünüyor. Çok tutkulu, hırslı biri. Evet, ikinci deste açılımın bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsındır ve umarım kendine dair çok şey duymuşsundur. Öyleyse videomu beğenmeyi ve kanalıma yorum yapmayı unutma ve kanalıma abone olursan çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aşkla kalın. Evet, üçüncü deste açılımına hoş geldin. Aklındaki kişi seni nasıl biri olarak görüyor? Karakterini, duruşunu, enerjini nasıl biri olarak görüyor? Buna bakacağız şimdi. Hemen başlayalım. Aklındaki kişi senin nasıl biri olduğunu düşünüyor. Yani seni nasıl biri olarak görüyor. Hemen başlayalım. Oo. Sizi duyguların farkında olan, duygularını reddetmeyen ve duygularını yaşayan biri olarak görüyor. Ve duygularınızı reddetmediğiniz için de hayatla bütünleşme yaşıyorsunuz. Yani hayatı tamamıyla hissediyorsunuz. Ve ciddi anlamda hayatınızı mucizeleri çekiyorsunuz. Gerçekten çok iyi başladı şu an. Sizi tam olarak sevilecek biri olarak görüyor. Diyor ki o hayatımın aşkı. Onu sevmeye doyamam yani. O kadar böyle sevgi için yaratılmış gibi ve onunla bütünleşmek istiyorum. Çünkü o hayatıma mucize gibi geldi. Hayatıma bereket, şans, bolluk getirdi. Hissetmek konusunda çok cömert olduğunuzu düşünüyor. O yüzden sizi tam böyle sizinle bütünleşse kendini çok iyi hissedeceğinin farkında. Sizinle bütünleşse hayatının bereketleneceğinin farkında. Gerçekten sizi tam sevilecek biri olarak görüyor. Bir aşk kadını olarak görüyor diyebiliriz. Hangi cinsiyete göre dinliyorsanız öyle alın. Aynı zamanda çok bereketli olduğunuzu da düşünüyor. Ve çalışıp çabaladığınızda, harekete geçtiğinizde bereket enerjisini coşturduğunuzu düşünüyor. Ve kendi merkezinizde kaldığınızda, kendinize odaklandığınızda gerçekten çok bereketli oluyorsunuz.
Yani gerçekten sizi çok güzel görüyor. Hem güzel hem kudretli, havalı, zevk düşkünü belki. Ama diyor ki o işte kendine odaklandığında, kendi dünyasına odaklandığında çok kazanç sağlıyor. Hem çok duygusal hem de çok bereketli. Gerçekten çok iyi. Devam edelim. Diyor ki eğer biz birlikte olursak birlikten kuvvet doğar ve hayatımıza çok ciddi bereket gelir. Onun o bereket enerjisi bana çok iyi geliyor. Onun bereket enerjisinden besleniyorum ve onunla o yüzden bir bütün olmak istiyorum. Onunla birlikte olmak fikri beni çok çok iyi hissettiriyor. İnanılmaz güçlendiriyor. Cesur bir haline getiriyor. Onu ciddi anlamda besliyorsunuz. Enerjisel olarak da olabilir. Yani onu parlatıyorsunuz ve çok iyi hissediyor o yüzden. İnanılmaz iyi hissediyor ve sizi çok istiyor. Size karşı gerçekten çok ciddi duyguları var. Çünkü siz de bu duyguların farkındasınız ve bu duyguları reddetmiyorsunuz. Gene de duygularınızı biraz arka plana alıp kendinize odaklandığınızda daha bereketli oluyorsunuz siz. O da diyor ki kendine o kadar odaklanmayıp bana da odaklandığında ben de besleniyorum ve kendimi çok iyi hissediyorum. Ama siz gene de kendinize odaklanmaktan vazgeçmeyin kesinlikle. Sizinle bir ilişki yaşamayı gerçekten çok istiyor ve diyor ki o hayatımın aşkı. Onunla birlikte olursam çok zenginleşirim. Her anlamda zenginleşirim. Belki toplumda statüm artar, evimdeki bereket artar, paramdaki bolluk artar. Böyle şeyler diyor. Sizi ciddi anlamda kazanç olarak görüyor. Bakalım. Gene de biraz inatçı bir yapınızın olduğunu düşünüyor. Evet, çok tatlı biri, çok bereketli biri, tam sevilecek biri ama aynı zamanda biraz da inatçı dedik. Sözlerinde çok keskin. Bir şey istediğinde bunu net bir şekilde ister. Hemen dile getirir. Asla geri adım atmaz. Ve bu sayede de başarır. İstediği şeyi elde eder. Çünkü o şeye gider. Koşa koşa ok böyle hani hızlıca o şeyi elde eder. Yani hem duygusal hem de istediklerinizi elde etmek konusunda güçlü biri olduğunuzu düşünüyor. Duygusallığınız sizi zayıflatmıyor ya da duygularınızın farkında ve bilincinde olmak sizi zayıflatmıyor. Aksine güçlendiriyor çünkü istekleriniz konusunda da duygularınızda olduğu kadar netsiniz. Ve diyor ki onun bu kadar net ve güçlü oluşu beni çok etkiliyor. Onun karşısında ne yapacağımı bilemiyorum. Bu kadar güçlü ve oturaklı biri karşısında ne yapacağımı bilemiyorum. Elim ayağım birbirine karışıyor. Gerçekten sizden çok hoşlanıyor belli yani. Buradan da belliydi. Ve bu inatçılığınız hoşuna da gidiyor yani. Çünkü çok pasif olsanız, çok boyun eğen biri olsanız belki sizi itici bulacaktı. Ama hem duyguların farkında hem de istediklerini elde etmek konusunda çok aktif biri olduğunuz için bu onu çok etkiliyor. Ve diyor ki o çok gerçekten inatçı ve gözü kara biri. Bazen onu hissedemiyorum. Bu kadar duygusu varken onu hissetmemek beni garip hissettiriyor ve onu keşfetmek konusunda çok hevesleniyorum o yüzden. Onu daha çok görmek istiyorum, onu daha çok anlamak istiyorum, merak ediyorum. İnanılmaz derecede onu araştırmak istiyorum. Çünkü hem bu kadar duygusal olup bu kadar keskin olmayı nasıl başarıyor? Bu kadar duyguları varken bir anda kendini kapatmayı nasıl başarıyor? Gerçekten bu beni çok meraklandırıyor ve onu fena halde stalkluyorum, araştırıyorum, onun hakkında konuşuyorum ki etrafımdakilere onun hakkında sorular soruyorum. Ama onu gerçekten çok merak ediyorum. Onun bu kadar duygusal olması çok hoşuma gidiyor. Böyle yoğun duyguları olması çok hoşuma gidiyor ve bunu gizlemesine de fena halde yükseliyorum. Ve bu yüzden de sürekli onu düşünüyorum. Nasıl biriydi acaba? Ay şu an ne düşünüyor? Ay yoksa duyguları bitti mi? Kendi içine yöneldi de gene bana karşı net bir tavır mı aldı? Bunları çok merak ediyorum diyor. Yani hem rahatına düşkün hem sinsi hem istediklerini elde etmek konusunda gayet güvenli ama aynı zamanda mücadeleci. Ama çok da hareketli mücadele değil yani daha çok zihinsel mücadele, daha çok sözleriyle mücadele eden birisiniz. Herkesin huyu farklıdır tabii. Yani sizi böyle görüyor. Mücadeleci ama daha çok saman altından su yürüten şeklinde bir mücadele. Çünkü çok fazla hareket gelmedi. Ama çok fazla duygusal güç geldi. Zihinsel, ruhsal güç geldi. Evet böyle bakalım.
Bakın çabasız. Burada da biraz tembel bir karakter. Tamam. Diyor ki böyle çabasız olması, biraz fazla rahatına düşkün olması onu bazen kaybeden durumuna düşürüyor. Bazen birileri arkasından iş çeviriyor. Ondan daha hızlı davranıyor, daha atak davranıyor ve onun elde etmesi gereken, doğal olarak elde etmesi gereken şeyleri ondan alıyorlar diyor. Ama o bunun farkında değil. Sağlıklı sınırlar koyamıyor. İnsanlarla arasına sınırlar koymalı. Kendi alanını belirlemeli. Ama bunu yapmıyor ve insanlar alanına girip onun olması gereken şeyleri ondan çalıyorlar, alıyorlar ya da onu manipüle ediyorlar. Sizin manipüle edilen biri olduğunuzu düşünüyor. Çünkü çabasızlığınız manipülatif kişileri hayatınıza çekmenize neden oluyor. Yani evet, çok tatlı, çok anlayışlı birisiniz. Belki insanlara hayır demekte zorlanıyorsunuz bu kadar tatlı ve anlayışlı biri olduğunuz için. Ne kadar istediklerinizi dile getirseniz de ciddi anlamda çaba enerjisi çıkarmadığınız için başkalarının sizin hakkınızı yediğini düşünüyor. Belki sizin hakkınızı yiyen kişi o bile olabilir yani. Sınır koymak konusunda sorunlarınızın olduğunu düşünüyor. Çünkü sağlıklı sınırlar çok gereklidir, bilirsiniz. Sınırlarımız sayesinde kendi alanımıza, güvenli bölgemize ve kendimize ait değerli mallara sahip oluruz. Eğer sınırlarınız olmazsa insanlar sizdeki şeyleri çalabilirler. Hayatınızdan bir şeylerin gitmemesi için bu çabasızlık enerjisinden çıkmanız gerektiğini düşünüyor. Diyor ki eğer yani böyle kaybetmesini görmeye artık dayanamıyorum. Bu kadar tatlı biri, gözümde bu kadar değerli ve kıymetli gördüğüm birinin böyle bir şeyleri sürekli kaybediyor olduğunu görmek beni çok rahatsız ediyor diyor. Bu çabasızlık enerjisinden çıkmanız sizin için de gerçekten çok iyi olabilir. Ve zaten de o da diyor ki keşke bu durumdan çıksa ve sağlıklı sınırlar koymayı öğrense. Böyle diyor. Evet, 3. deste açılımı bu şekildeydi. Umarım beğenmişsindir. Ve umarım kanalıma abone olursun. Ve yorum yaparsan çok sevinirim. Yorumları okuyorum çünkü. Ve çok seviniyorum. Mutlaka cevap vermeye çalışıyorum. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aşkla kalın. Evet, 4. deste. Açılıma hoş geldin. Şimdi aklındaki kişi seni nasıl biri olarak görüyor? Duruşunu, yürüyüşünü, tavırlarını, hareketlerini nasıl yorumluyor? Buna bakacağız beraber. Hemen başlayalım. Hava da bayağı karardı. Hava yağmurlu olduğu için hemen karardı. Şuradan da alalım. Aklınızdaki kişi sizi nasıl biri olarak görüyor? Hemen başlayalım. Uyumlu bir karakterinizin olduğunu düşünüyor. Kesin doğrularınız var. Kendinizden çok eminsiniz. Hayatınızda olan şeylerden, sahip olduğunuz şeylerden çok eminsiniz ve sahip olduğunuz şeylerin değerini biliyorsunuz. Diyor ki o sahip olduklarının farkında ve bu konuda çok rahat. Hayatın ona sunduklarının farkında. Toplumun ona verdiklerinin farkında. Belki toplum size bir güç veriyor ya da size bir ayrıcalık sağlıyor ve siz de bunu gayet sonuna kadar kullanıyorsunuz. Toplumla, bulunduğunuz çevreyle uyum içindesiniz. Sizin böyle biri olduğunuzu düşünüyor.
uyumlu birisiniz ama biraz da hani bildiğinden şaşmayan, doğrularını değiştirmeye pek hevesli olmayan, değişime biraz kapalı biri de olduğunuzu düşünüyor hani. O kadarı da var şimdi. Yine de böyle olgun, bilge bir enerji yayıyorsunuz ona. Bu olgunluğunuzdan da gayet keyif alıyorsunuz. Bağlı olduğunuz kurallara ya da içinde bulunduğunuz koşullara gayet uyum sağlamışsınız ve bu durumdan da gayet memnunsunuz. Sizin böyle biri olduğunuzu düşünüyor. Sizi böyle biri olarak görüyor. Ve bu uyumunuz sayesinde para kazanmak konusunda çok bereketlisiniz. İnsanlarla uyumlu olduğunuz için, insanlarla işbirliği yaptığınız için hep kazançla çıkıyorsunuz ve tamamlanıyorsunuz. Burada tamamen toplum kurallarına uyum sağlamış ve toplum kurallarından asla çıkmayan biri var. Bunu kötü bir durum olarak kesinlikle görmüyorum. O da görmüyor. Sizin bu sayede çok para kazandığınızı, çok kazançlı çıktığınızı, parasal anlamda da değil, duygusal anlamda da çok kazançlı çıktığınızı düşünüyor. Yani insanlar sizi çok seviyor, sizi çok benimsemiş, hayatlarını almışlar ve bu durum aklınızdaki kişiyi çok etkilemiş. Böyle işbirliği yapabildiğiniz için, insanlarla ilişkiler kurmak konusunda çok becerikli olmanız onu çok etkilemiş. Çünkü sonuçta biz toplumla beraber yaşıyoruz ve ilişkiler kurmamız, insan ilişkilerimizi iyi kurmamız bizi her zaman kazançlı duruma getirir. Siz hem maddi hem de manevi olarak kazançlı durumdasınız onun gözünde. Devam edelim. Sizi şöyle görüyor. Diyor ki o insanların ona yapamazsın dediği şeyleri yapmak konusunda çok atılgandı, çok hırslıydı ve bu sayede başardı. O yüzden de doyuma ulaştı. Yani kurallara uydu, insanlarla ilişkilerinde çok mantıklı kararlar aldı ve insanların imkansız olarak gördüğü şeyi başarmışsınız ve bu zaferi hissediyorsunuz. Sizin kazanan olduğunuzu düşünüyor. Her anlamda başarmış olduğunuzu düşünüyor ve bundan dolayı çok mutlu olduğunuzu düşünüyor. Bakın 2 tane mutlu kartı. İnsanların yapamaz dediği her şeyi yapmışsınız ve bu yüzden de çok etkileyici birisiniz. Sizi böyle görüyor. Ve aynı zamanda çok arkadaş canlısı, keyifli bir ortama girdiğinde orayı neşelendiren biri olduğunuzu düşünüyor. Uyumlu karakteriniz, bereketli haliniz ve belki çok güleç birisinizdir. Çünkü ben de öyle bir enerji aldım. Çok eğlenceli, çok güleç birisiniz ve kuralların dışına çıkmadan hedeflerinizi gerçekleştirmek konusunda da son derece hırslı birisiniz. Sizi böyle biri olarak görüyor. Sizin çok çalışan, çabalayan ve doğal olarak bunun karşılığını bekleyen biri olduğunuzu düşünüyor. Ama bu konuda biraz olumsuz bir bekleyiş sürecindesiniz. Yani kötümser bakıyorsunuz belki. Diyor ki o kadar çabaladı, aslında başarmaya da çok yaklaştı. İnsanların imkansız olarak gördüğü konularda ciddi ciddi başarılar almak üzere, başarı kazanmak üzere. Ama nedense bir an sonra o hemen pes ediyor sanki. Başaramayacağını düşünmeye başlıyor. Ve kötü ihtimalleri düşünerek kendini işkence etmeye başlıyor. Halbuki şu anda olsa, şimdi de olsa yaptığı şeylerin ne kadar değerli olduğunu ve kesinlikle sonucun başarılı olacağını görebilir ama göremiyor bunu. Daha çok negatife odaklanıyor diyor. O olumsuzluğa düştüğünde ve başaramayacağını düşündüğünde hemen kendini kaybediyor ve sürekli geçmişten ya da gelecekten bahsedip herkesin keyfini, huzurunu kaçırıyor diyor. Ama bu kart diyor ki burada olun, şimdi de olun ve aslında başarma evresinde olduğunuzu, her şeyin çok iyiye gittiğini fark edin diyor. Yani kısaca olumsuzluğa düştüğünüzde kendinizi kapattığınızı ve hayattan elinizi ayağınızı çektiğinizi düşünüyor. Devam edelim. Diyor ki tam bir şeyleri başarma arifesindeyken bir anda morali bozuluyor ama sonra bir şekilde toparlıyor ve tekrar güçleniyor. Odaklanıyor ve başarma yönünde inanılmaz bir yol kat ediyor diye düşünüyor. Ve sizi çok güçlü bir karakter olarak görüyor. Evet hani herkes bir depresyona girebilir. Herkesin endişeleri, kaygıları olabilir ama günün sonunda sizi bu kaygılarınızı atlatıp güçlendiğinizi düşünüyor. Ve o yüzden de sizi güçlü bir karakter olarak görüyor. İçindeki duygusal ikilemlerle baş edebilen,
ve kendini geliştirmek konusunda güçlü adımlar atabilen biri olduğunuzu düşünüyor. Ama bunu tabii nasıl yapıyorsunuz? Odaklanarak. Ama aynı zamanda sizi çok güzel, çok çekici ve güçlü biri olarak görüyor. İçinizde iki kişi var onun gözünde. Hem çok tatlı hem de çok saldırgan. Hani sizi böyle biri olarak görüyor aynı zamanda. Devam edelim. Gene olumsuzluğa düştünüz. Diyor ki onun yani çok ciddi korkuları var. Olaylara geniş perspektiften bakamıyor. O yüzden de çok aniden öfkeleniyor. Ani bir öfkeyle saldırmaya geçiyor. Ve bunun nedeninin korkuları olduğunu biliyorum. Kendi kuruntuları, belki gizli kıskançlıkları. Sırf bunlardan dolayı bir anda saldırıya geçiyor. Halbuki olaya perspektiften baksa, yani uzaktan baksa, geniş açıdan baksa durumun böyle olmadığını görecek. Ama göremiyor çünkü korkuları onu esir alıyor. Burada da aynı şey söz konusuydu. Burada da siz bir anda olumsuzluğa düştüğünüz için, karamsarlığa düştüğünüz için anında geçmişteki sorunlardan dolayı ona saldırıyordunuz ya da insanları bu konuda rencide ediyordunuz. Burada da aynı şeyi yaptığınızı düşünüyor. Gene korkuları onu ele geçirdiğinde bir anda saldırgan birine dönüşüyor. Çok hızlı tepki veriyor ve olayın bütününü, aslında gerçeği gözden kaçırıyor. Halbuki insanlar tarafından çok sevilen, çok tatlı, iç açıcı biri. İnsanlarla işbirliği yaptığında çok kazanç sağlayan ve aslında duygusal doyuma da ulaşabilen biri. Ama nedense bunu gözden kaçırıyor ve bir anda ne kadar yalnız olduğundan, ne kadar mutsuz olduğundan, ne kadar başarısız olduğundan bahsederek kendini inanılmaz zor bir duruma sokuyor diyor. Yani bu güçlü duruma bir çıkıyorsunuz, sonra hayır işte yok ben kendimi mi kandırdım, aslında bu durumda değil miydim deyip bir anda korkularınız sizi ele geçiriyor ve karşınızdaki kişiye saldırmaya başlıyorsunuz, zarar vermeye başlıyorsunuz. O da diyor ki keşke böyle yapmasa, keşke bu kadar korkularının esiri olmasa. Halbuki ortada korkacak bir şey yok. Olaya bir geniş açıdan, büyük açıdan baksa böyle bir durumun olmadığını o da görür diyor. Onun bu tatlı, keyifli hali ne kadar güzel halbuki. Böyle çok mutlu olduğunda etrafına çiçek saçıyor. İnsanları keyiflendiriyor. Kendisi gibi çevresini de mutlu ediyor. Ama işte sonra karamsarlığa düşüyor ve her şeyi yakıp yıkıyor diyor sizin için. Mum söndü. Bu mumları da değiştireyim. Neyse. Evet, dördüncü deste açılımın bu şekildeydi. Umarım faydalanmışsındır ve umarım aklındaki soruların cevabını almışsındır. Eğer videomu beğendiysen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Yorum yazarsan da çok sevinirim. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Ve öfkelenmemeye çalışın.